Hepinize merhaba. Ekstra Coin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kripto paralardan, airdroplardan ve yatırım sistemlerinden bahsediyoruz ve gün geçtikçe ilerleme kat etmeye devam ediyoruz. YouTube kanalımız olsun, Telegram kanalımız olsun, aboneler gelmeye devam ediyor. Bunun için teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere Tencent'in yeni Games Launch platformunda bir proje yayınlandı ve bu projeye biz de uzun zamandır bekliyorduk ve sizlere söylemek için bekliyorduk tabii ki bunları. Sizlere bunu açıklayacağız bugün. Zaten Telegram kanalımızda bunları açıkladık. Tencent kendi hesaplarında da bunu açıkladı. Biz de buna detaylıca bakacağız. Sizlere anlatmaya çalışacağım. Çok detaylı bir şekilde anlatacağım ki daha sonrasında sormak istediğiniz sorular varsa Tencent'in kendi grubunda sorabilirsiniz veya Kanga Exchange'in grubuna girip oraya da sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi ilk başta Tencent'in Games kısmına geleceğim. Tencent'in Games kısmına geldiğim zaman burada Tencent'in kilitlenmesi gerekecek. 3000 tane Tencent istiyor. Daha sonrasında burada Kanga Exchange'in gemisi gözüküyor. Daha sonrasında bunu Read More olarak okuyacağız. Şimdi biz buraya Tencent'i nasıl kilitleyeceğiz? İlk başta buraya gelelim. Burada Ethereum olarak mı kilitlemek istiyorsunuz diyor veya BSC ağından mı kilitlemek istiyorsun diyoruz Tencent'leri. Ben Ethereum olarak kilitlemek istiyorum. Ethereum ağındaki Tencent'lerimi kilitlemek istiyorum. Daha sonrasında MetaMask'ına bağlan diyor. MetaMask'ıma bağlanıyorum. Şu anda benim balansımda 0 Tencent var. Ve 3000 Tencent kitleyebilmem lazım. 3000 Tencent'in değeri de yaklaşık 6,5 bin dolar. 6,5 bin doları eğer ben buraya kitlersem 365 gün boyunca kilitlenecek. Yani bir yıl sonra seneye Eylül ayında bu kilidim açılacak. Burada da yazıyor zaten. 16 Eylül 2022'de bunun kilidi açılacak. Ve totalde bize 3061 tane Tencent verecek. Bunda sıkıntı yok. MyLocks kısmında da locketlarınız varsa görebilirsiniz. Tencent'teki Kanga'nın tanıtımına bir bakacağız. Tencent'teki Kanga neye amaçlıyor? Neleri var? İlk başta bunlara bakacağız. Türkçe'ye çevirelim, kolay bir şekilde bunları araştıralım. Kanga jetonu demiş ERC20 ağında, sembolü KNG. İnternet sitesine gireceğiz, bakacağız. Telegram sayfalarına gidebilirsiniz. Twitter sayfalarına gidebilirsiniz. Bunları da kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Bitcoin gibi 21 milyon var ama ön satışta 1 milyon Kanga satılacak ve maksimum 1000 dolarlık Kanga satın alınabilecek. İlk başta Tencent ekibinin görüşünü bir okuyalım. Kanga Exchange küresel ölçekte yenilikçi bir şirket demiş. Daha sonrasında Polonya genelinde bir kripto para birimi döviz büroları ağı oluşturmuş. ATM'ler şeklinde bunları da göreceğiz. Gördüğünüz gibi zaten bu resimde ATM gibi veya banka gibi bu şekilde görünüyor. Tencent jetonun Kanga'nın fiziksel değişim ofislerinde daha tanınabilir ve satın alınabilir hale gelecek. Fiziksel olarak ATM'lerden Bitcoin veya farklı kripto paralar alabilir veya nakit olarak çekebiliriz. Ama bunu şu anda sadece Polonya'da yapılabiliyor. Daha sonrasında Polonya ülkesindeki nüfus dağılımına vesaire bakacağız. Ne kadar kullanılabilir veya dünya çapında dağılırsa eğer nasıl kullanılabilir onlara da bakarız. Kanga tokenine geleceğiz, bakacağız. Kanga tokeni Kanga Exchange'deki işlemleri düzenlemek için kullanılan bir yardımcı programdır. Bunlar sadece borsadaki işlemler değil, bu borsanın içindeki IIO, Proof of Stake vesaire gibi işlemlerle de kullanılabiliyor. Kanga'nın özellikleri de burada neredeyse sınırsız likidite, otomatik değiştirilebilirlik olarak yazmışlar. Proof of Stake yani POS nasıl olacak? Kanga hisse kanadı yani şu şekilde işleyecek. Mesela benim elimde 32.000 Polonya zlotisi var. Wallet balansım. Ama POS balansıma da 1 milyon tane Polonya zlotisi atmışım ve bana günlük mesela bu günlük mü geliyor 1000 tane Polonya zlotisi bilmiyorum. Günlük veya işte haftalık 1000 tane Polonya zlotisi gelmiş burada. Mesela örnek olarak göstermişler. Yıllık kazancı da 9,69'muş. Claim revert yaparak buradaki 1000 Polonya zlotisini 32.000 Polonya zlotisime ekleyerek 33.000 Polonya zlotim oluyor. Tabii ki bunu Polonya zlotisiyle yapmanıza gerek yok. Bunu Kanga ile de yapabiliyorsunuz. Burada belirteçler olarak Omega kullanmışlar. Omega Euro, Omega Polonya zlotisi ve USDT olarak kullanmışlar. Zaten burada da aşağısında da yazıyor. Omega USDT olarak yazıyor. Omega kripto para birimleri Polonya genelinde ATM veya fiziksel ofislerde nakit olarak çekilebilir yazmışlar. Ve buradaki en güzel kısım KNF. Yani ABD'deki SEC'e eşit değer olan bir KNF onayı varmış Kanga'nın ve burada Kanga'nın ofisi vesaire gözüküyor.
Bunlar fotoğrafları tam olarak bilmiyorum. Takımlarında yaklaşık 80 kişi var. 80 kişinin olması demek yani çok fazla bir çalışanla beraber çok fazla bir iş var. Bu işlerin altından kalkan büyük bir borsa var demek oluyor. Burada da Janus'u görüyoruz. Janus'u zaten Tencent'in CEO'su olarak biliyorduk ve Blockchain Week Roma 2021 miydi, 2020 miydi? Orada çıkacağını söylemiştik. Binance'ın ve Finexbox'un katıldığı bir yıllık karnavaldı. Buradaki de Slavek Vadaski, Kanga'nın CEO'suymuş. Bunları tanımış olduk, görmüş olduk. Kangaları görmüş olduk. Daha sonrasında Kanga'daki IOO nasıl işleyecek onlara bakacağız. IOO dediğimiz ICO gibi düşünebilirsiniz. Bu IOO'nun nasıl katılınacağını sizlere anlatacağım. İlk başta IOO detaylarına baktığımız zaman 23 Eylül'de başlayacakmış. Saat 1'de başlayacakmış. Kanga borsasındaki IOO'da başlayacakmış. Sadece Tencent Games Launch platformundaki aboneler içinmiş. Bu TGLP Tencent Games Launch platformu demek. Toplam satış 1 milyon Kanga, %50'nin kilidi açık olarak gelecekmiş. Yani maksimum bir kişi aldığı zaman 500 Kanga alıyor ve 500'ünün 250'si açık olarak geliyor. Geri kalan 250'si de günlük 5 Kanga 5 Kanga olarak cüzdanlara yansıyacak. Wallet balansınıza yansıyacak ve Ethereum ve USDT olarak alabiliyoruz. Kanga'nın bir tanesinin değeri 2 dolar ve maksimum 1000 dolarlık Kanga alabiliyoruz. Kanga borsasındaki IOO'yu buradan okuyabiliriz. Haksız teknolojik avantajlar kullanılarak diye başlamışlar cümleye. Bunu size kısaca özetleyeyim. Daha öncesinde Uniswap'ta olsun, PancakeSwap'ta olsun güçlü alımlar yaparak milyonlar veya milyarlar değil de milyonlar kazanan insanlar oldu. Şöyle 3 milyon mesela MetaHero alıyor. MetaHero'nun değeri 3 cent iken 5 sente fırlıyor. İnsanlar alım yapmaya devam ediyor. O sayede fiyatı fırlattığı için tekrardan kendisi bir satış koyuyor. Tekrardan 3 senti düşürüyor ve arada ezilenler 5 sentten alanlar oluyor. Bunun önüne geçmek için Kanga satışını Kanga borsasında gerçekleştirecek yazmışlar. Bence çok daha adaletli olmuş, çok da iyi olmuş. Hem de erken satış baskısını %50 kilitli olarak azaltmış olacaklar. Kanga beyaz liste sistemini size anlatacağım. Şimdi biz 3000 tane Tencent'imizi kilitledik. 3000 tane Tencent'imizi kilitledikten sonra whitelist'te bizim cüzdan adresimiz belli olacak zaten. Whitelist'teki cüzdan adresimizle mesela biz MetaMask'tan Tencent'lerimizi kilitledik. 3000 tane Tencent'imizi kilitledik. Bizim cüzdan adresimiz burada yazıyor. Ve bizim whitelist'te de cüzdan adresimiz yazıyor. Bizim Kanga'ya girip minimum miktar da olsa Ethereum veya USDT göndermemiz gerekiyor. Yani şöyle olacak. Bir Kanga hesabıyla bağlantı kurulabilir ve ERC20 ağındaki öngörüleme yüksek gaz ücretleri sorununu ortadan kaldıracaktır. Yani minimum olarak gönderseniz de sıkıntı olmayacak. Bakın burada da yazıyor. Bu transfer minimum dolar tutarında olabilir. Yani siz oraya 1 dolar da gönderseniz sizin cüzdanınızı tanımlayacak, whitelist'teki cüzdanı tanımlayacak ve IIO'ya katılımınızı sağlayacaklar. Çünkü sizin kilitlediğiniz cüzdan adresi bu. Bu cüzdan adresinden kilitlediğiniz için bu cüzdan adresinden göndermeniz gerekiyor. Başka bir yerden gönderirseniz whitelist'teki cüzdanla eşleşmiş olmayacak. Çünkü TXH'lara bakılıyor. TXH'larda kim göndermiş? Mesela benim cüzdan adresim 0x4 ile başlıyor ve ben 3000 Kanga kilitlediysem eğer 0x4 ile başlayan cüzdan adresini Kanga Exchange'e tanımlayacaklar. Diyecekler ki bu IOO'ya katılabilir. Bu şekilde olacak. Eğer 3000 tane Tencent kilitlediyseniz. Önemli uyarıya baktığımız zaman Kanga Exchange'de beyaz listedeki katılımcıları kısa listeye alacak ve yalnızca Tencent ekibi tarafından sağlanan beyaz listedeki adresler Kanga IOO'ya katılma şansına sahip olacak. Bunun için ön işlemleri size anlattım. Şimdi 3000 Tencent'i kilitleyin. Şurada kitleme kısmına bastığınız zaman zaten logs kısmına size atacak. Atmazsa zaten kendiniz nasıl girebilirsiniz onları gösterdim. Tencent web sitesi üzerinden kilitleyebiliyoruz. Onda sıkıntı yok. Herhangi bir DEX'te işlem gören sahte sözleşmelere ve sahte jetonlara dikkat edin demiş. Yani Kanga sadece Kanga, IOO ve listeleme yalnızca Kanga Exchange'de olacak. Başka bir yerde olmayacak. Veya Pancake'den almayın. Uniswap'tan almayın. SushiSwap'tan almayın. QuickSwap'tan almayın. Kanga şu anda sadece Kanga Exchange'de olacak. Başka bir yerde almayız. Şimdi en son geleceğimiz nokta ise Kanga Exchange olacak tabii ki. Kanga Exchange'e geldiğimiz zaman bizim market kısmını zaten kolay bir şekilde
görebiliyoruz ve KYC gerektirmiyor. KYC gerektirmeden ATM'den para çekebiliriz. KYC gerektirmeden alsat yapabiliriz. KYC gerektirmeden yatırma ve çekme yapabiliyor muyuz? Onları tam olarak bilmiyorum ama ATM'den para çekebiliyoruz KYC'ye gerek olmadan. Daha sonrasında wallet kısmına geldiğimiz zaman depozit kısmına geleceğiz. Depozit kısmından Ethereum mu yatırmak istiyoruz, USDT mi yatırmak istiyoruz ona bakacağız. Eğer biz whitelist'teysek buradaki Ethereum'u seçeceğiz. Buradaki adresi kopyaladıktan sonra mesela whitelist'teki cüzdan adresimiz buysa eğer buradaki MetaMask'ımızdaki Ethereum'ları mesela bizim burada 61 dolarlık Ethereum'umuz var. Buraya göndereceğiz. 1 dolarlık da gönderebiliriz, 10 dolarlık da gönderebiliriz. Amaç sadece göndermek. Gönderirsek ve whitelist'teysek eğer 3000 tane Tencent kitlediysek bizi algılayacak ve IOO'ya katılabileceğiz. Buradaki wallet kısmımız bu şekilde. IOO kısmına baktığımız zaman sizlere görsel olarak göstereyim. Mesela Bio isminde bir coin tanıtımı yapılmış ve IOO'da satışı yapılmış ve bir tanesi bir tane Polonya zlotisine eşitmiş. Herb de aynı şekilde. MOS birazcık daha küçükmüş vesaire bu şekilde satışlar yapılmış ve satışta hangi kripto paralar veya hangi paralar kullanılıyor onları görebiliyorsunuz. Ethereum, Bitcoin, Euro, Polonya zlotisi, USDT olarak gözüküyor. Bu IOO bu şekilde olacak. Kanga Exchange'deki POS mantığı. Mesela benim wallet'ımda 0 Polonya zlotisi var. Benim POS balansımda da 0 Polonya zlotisi var ve ödül olarak hiçbir şey kazanmamışım. Şimdi buradan deposit to POS diyorum. Mesela elimde 100.000 tane Polonya zlotisi olsun. Ben bunu transfer ettiğim zaman buradaki Polonya zlotilerim post balansa geçiyor. Post balanstaki Polonya zlotilerim tabii ki günlük olarak reward balansa yansıyacak. Reward balansta birikecek. Buradaki yazıları da size basitçe anlatayım. Buradaki ödüller reward balansa gece saat 12'de yansıyormuş. Yani 00.00'da bize hesaplanıp yansıyacakmış. Daha sonrasında biz buraya yatırdıktan sonra direkt çekemiyormuşuz. Bir gün burada freeze yani donuk olarak kalacakmış. Yani bir gün sonra çekebiliyormuşuz ve eğer çektiğimiz Polonya zlotileri reward balanstaki mesela 1000 tane Polonya zlotisi biriktirirsek eğer çektik diyelim 18 boyunca bu kilitli kalacakmış. Bir sonraki staking periyodunun başlangıcına kadar demek istiyorlar. Ve eğer biz burada reward balance'da Polonya zlotisi almak istiyorsak 24 saat boyunca burada kalması gerekiyormuş. Mesela saat 12 gibi balansımızda yansıyor reward'ler ve mesela öğlen 12'de biz geri çekmek istedik buradaki post balansımızdan withdraw to wallet dedik. Post hesabımızdan wallet hesabımıza attığımız 100.000 zloty'yi geri çekmek istedik. Geri çektiğimiz zaman o günkü hediyeler, ödüller bize yansımayacak. Bunları anlatmaya çalışmış. Kanga Exchange'i de güzel bir şekilde incelediğimize göre Polonya'daki nüfus dağılımına bir bakalım. Nüfus dağılımına baktıktan sonra kullanılan ATM'ler ne kadar sıklıkla kullanılabilecek veya ne kadar yoğunlukta kullanılabilecek onları bilmiyoruz. Onlara bir hesaplamış oluruz. Şimdi Polonya ülkesinin nüfus ve iş gücü yapısına baktığımız zaman 2014 sonu itibariyle 8 milyon Polonyalı emeklilik yaşının üzerinde demiş. Bu %13'lük kısma giriyor. %18'lik kısmında 0 ile 14 yaş arası demişler. Yani yaklaşık 18 milyon Polonyalı şu anda kripto parayla alakası yok. Birisi 65 yaş üstü veya emeklilik yaşı, birisi ise çocuk yaş 0-14 yaş. Yani 20 milyon Polonyalıyı saymazsak eğer kalan 20 milyon Polonyalı olur. Zaten Polonya'nın nüfusu yaklaşık 40 milyon civarında. 20 milyon Polonyalı'nın ülkeye homojen olarak dağıldığını düşünüyorum. Bütün ATM'lerin ülkeye de homojen olarak dağıldığını düşünüyorum. 20 milyon nüfus ve 250 ATM oluyor. Yaklaşık ATM başına 80 bin Polonyalı düşüyor. Yani bence çok iyi. Bir ilçemiz, bir şehrimiz de bilene bir tane ATM olsa, birkaç tane ATM olsa Türkiye'de çok fazla iş görür. Tabii ki bu sadece Polonya'da hizmet veriyor. Polonya'da hizmet verdiği için şu anda Polonyalıların işine yarıyor tabii ki. Polonya'ya gidecek bir Türk arkadaşımız olsun. Onlara paramızı bu şekilde kolay bir şekilde yollayabiliyoruz. Bu çok güzel. Erasmus'a giden arkadaşlarımız olsun veya gezmeye giden arkadaşlarımız olsun. Bizden para istedikleri zaman bir kişiye bir para göndereceğimiz zaman bunu Kanga Exchange'den gönderdiğimiz zaman çok kolay bir şekilde bunu kendisi gidip ATM'den alabilecek. Tabii ki
Western Union var. Western Union birazcık fazla ücret kesiyor. 500 euro veya 1000 euro attığınız zaman 50-60 eurosuna el koymuş gibi bir şey oluyor. Yani çok az bir ücret vermek varken neden 50-60 euro vereyim? Kanga Exchange'in avantajı da bu. Dünya geneline yayılsa tabii ki bütün insanlar için daha güzel olmuş olur. Kanga'nın Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Telegram hesabını takip edebilirsiniz. Tencent'in Telegram hesabını takip ederseniz zaten Games Launch platformu Tencent'ten çıktığı için Tencent'in Türkiye grubu olsun, genel grubu olsun oralarda yardımcı olacak birçok insan bulunacaktır. Tabii ki orada sohbetlerinizi de edebilirsiniz. Oradaki adminlere sorularınızı sorabilirsiniz. Kanga'nın ne kadar çıkabileceğine karşı bir tahminleri varsa onları vesaire sorabilirsiniz. Sormak istediğiniz, sohbet etmek istediğiniz şeyler varsa Kanga ile alakalı veya Tencent ile alakalı bu gruplara girip sorabilirsiniz. 2 dolardan satılıyor. Çok büyük bir yükseliş olacak. 1 milyon tanesi satılıyor çünkü ve dolaşıma da 1 milyon tanesi girecek diye söyleniyor. Eğer 1 milyon tanesi sadece dolaşımda kalırsa geri kalan 20 milyon tanesi ilk başta dolaşıma sokmazlarsa değerinin çok çok yüksek olacağını düşünüyorum. En azından bir 10 dolarları 20 dolarları görse bile ne yeterli. 2 dolardan alınan bir şey 10 doları görmesi 5x yapar. MetaHero'da çok fazla değer artışı olmuştu. Dediğimiz gibi ön satıştan 250 dolarlık MetaHero alsaydık 20 bin dolarımız olacaktı. Şimdi ön satıştan alma şansımız var. Tencent'leri kitlememiz gerekiyor sadece. 6500 dolarlık Tencent kitlediğimiz zaman Kanga Exchange'deki ön satışa katılabileceğiz ve maksimum 1000 dolarlık Kanga alabileceğiz. Bunları da sizlere anlatayım. Tabii ki bu Uniswap'ta veya PancakeSwap'ta çıkmayacağı için Kanga Exchange'de bir hesap oluşturmak çok basit. Verdiğimiz linkleri kullanarak kolaylıkla bir hesap oluşturabilirsiniz ve bu hesabı KYC yapmadan kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa Telegram gruplarımıza gelmekten çekinmeyin. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayınız ve bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.